Horovax'tan herkese merhabalar. Birbirinden değerli konuklarımızla röportajlarımız, saat sohbetlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 1,5 sene önce başlayan Horovax projemiz bugün 200'den fazla ülke tarafından ziyaret edilen bir saat portalı haline gelmiş durumda. Bu kısa zamanda elde ettiğimiz başarıda bizlere yardımcı olan, destek olan herkese buradan teşekkür ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün bizlerle beraber mekanik saatçiliğin başrol oyuncularından IWC'nin Türkiye ve İsrail Pazarlama Müdürü sevgili Pınar Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldin Pınar'cığım. Merhaba efendim, teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için ayrıca. Bu arada çok da güzel bir ortamdayız. Sağ olsun İstanbul'da Regis Otel'de Spago Restoran'dayız. Bize her zaman çok büyük destek oluyorlar. Evet. Buraya gelip gidiyorsun herhalde. Evet, Sen de bizim zaten de ofiste severek yakın. organizasyon yaptığımız yerlerden bir tanesi. Evet. Şimdi pazarlama müdürlüğü gerçekten zor bir görev. Yani göz önünde bulundurman gereken bir dolu parametre var. Ürün var, marketin dinamikleri var, temsil ettiğin markanın prensipleri var, senin kişisel kriterlerin. Yani dengeyi sağlamak, yani başarıyı sağlamak için bu dengeyi nasıl buluyorsun? Her işin aslında kendine göre zorlukları var. Pazarlama zorluğunun yanı sıra aslında çok keyifli bir iş. Öncelikle ben işimi çok seviyorum. Bir de IWC gibi güçlü bir markanın pazarlama müdürü olmak tabii ayrı sorumluluklar getirdiği gibi ayrı da bir keyif ve gurur veriyor aslında. Bir de avantajları da avantajları da var. Ondan bahsedeyim biraz. Çünkü IWC'nin zaten gelenekselleşmiş bazı kuralları, prensipleri ve her sene uyguladığı stratejisi var. Biz yurt dışından gelen bu brieflere göre hareket ediyoruz. Bunları kendi ülkemize, kendi marketimize uygun bir şekilde uyguluyoruz. Yani hazırlanmış bir sistemin içinde en iyi uygulamayı yapmaya aynen öyle. Yani IWC'nin işte her sene desteklediği film festivalleri, klasik otomobil organizasyonları, çok güçlü marka elçileri var. Cate Blanchett gibi, Kevin Spacey gibi, Christoph Waltz gibi. Biz de hem onların bize sunduğu pazarlama planlamalarını biz de kendi ülkemize uyarlıyoruz. Burada biz de bu arada sizin aracınızda da duymuş olan çok yeni bir anlaşma yaptık. Biz de burada Tuğba Büyüküstün'le bir anlaşma yaptık ve IWC'nin marka elçisi oldu. Süper. Bir dahaki röportajdan onu yapalım. Evet, inşallah öyle yaparız. Ayarlarsın gibi. İnşallah öyle yaparız. Peki tabii bu hani bir sistem var, bu sistemin içindesin, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun ama bir de şey var, sen pazarlamasını yaptığın ürünün aynı zamanda bir hayranı, bir kullanıcısın. Bu sana görevinde artı ya da eksi, olumlu olumsuz bir fayda, zarar sağlıyor mu? Tabii ki olumlu etkisi oluyor. IWC'nin tüm dünyada koleksiyonerleri ve tutkunları var. Ben burada çalışmadan önce de aslında IWC'yi çok seviyordum. IWC genelde hep böyle bir erkek saati markası gibi şey yapılır ama ben zaten daha çok erkek saatleri takmayı da seviyorum bu arada. Ama tabii son dönemde sadece IWC, bütün markalarda da bayan saatlerine ciddi bir yönelme var. Öyle oldu. Bizde de şu an zaten kolumdaki de onlardan bir tanesi. Bizde de biraz daha küçük bilekleri aslında diye çıktık biz de yola. Çünkü IWC'nin saatleri bazıları gerçekten çok büyük. O kadınlara da artık hitap eden çok güzel saatlerimiz var. Önümüzdeki dönemlerde daha da sürprizlerimiz olabilir. Sevdiğin birine, bir dostuna bir hediye almak istesen IWC koleksiyonundan tabii. Yani hangi modeli tercih ederdin ya da tavsiye ederdin alacaklara? Okay. Bana tavsiyeler çok soruluyor. Tavsiye soruluyor, bir de indirim soruluyor. Ne kadar indirimimiz var? Pazarlama müdürü olmak kolay değil. Evet, değil. Tavsiye olarak ben genelde hep şeyi soruyorum. Alacakları kişinin karakterini, kişisel özelliklerini soruyorum. Çünkü saat gerçekten erkeğin en önemli aksesuarı ve onu bir ömür boyu saklıyorsunuz. Nesilden nesile gidiyor. O yüzden alırken çok iyi değerlendirmek lazım. İşte maceracı mı, ne hobileri var, dalmayı mı seviyor, hızı mı seviyor, yarışı mı seviyor, nasıl bir karakteri var? Biraz daha onları sorarak aslında ilerliyoruz. Benim kendi favorim Portekiz. Senin kolundaki saat aslında. Evet. Büyük bir saat. Portekiz otomatik diye geçiyor değil mi? Otomatik, 7 gün evet. power reserve'li. Bu da IWC'nin en klasik ve en özel saatlerinden bir tanesi. Bir de bu benim kolumdaki. Bunun hikayesi çok güzel çünkü. Bu Exupéry anısına yapılan Küçük Prens saati. Arkasında Küçük Prens'in graving'i var. Hikayesi çok güzel. IWC'nin zaten en büyük özelliği o. Hikayesiyle insanların gönüllerinde taht kuruyor diyebiliriz. Bir de lacivert kadranı olmasını çok seviyorum. O lacivert zaten o Küçük Prens hikayesiyle bayağı özdeşleşmiş durumda. Evet. Şimdi tabii bu insanların sana tavsiyeler sorması, indirim sorması bu senin işinin bir parçası.
işinin içerisinde hani seni en çok zorlayan, en çok canını sıkan, hani bu da yeri gelip Aha. senin için hani sıkıcı bir detay olabilir ama bununla beraber hani böyle bizde paylaşabileceğin zorluklar. Canımı sıkan demeyeyim ama zorluk kısmı teknik kısmı. Çünkü ben daha önce saat sektöründe değildim. 2,5-3 seneye gelmek üzere IWC'deyim. İlk saat markası IWC benim Az çalıştığım. da değil bu arada Evet. yani 2,5-3. Daha önce hep yine böyle lüks diyebileceğimiz işte tekneler, motorlar, klasik otomobiller bu tarz organizasyonlarda çalışıyordum ama mekanizma, teknik bilgi, kalibre bunların hepsi benim için çok yeni. Hala her gün bir şeyler daha öğreniyorum. Belki işimin gereği hani bu kadar teknik bilmek zorunda değilim ama meraklı olduğum için de tabii bir yandan da öğrenmeye çalışıyorum. Aslında en zorlayıcı kısım orası Ben diyebiliriz. 2000'li yılların başından beri mekanik saatlerle ilgileniyorum. Hala da böyle bir şey öğrenebilmiş değilim. Biraz zor, Her gün evet. Zorlayıcı öğreniyoruz. kısmı o. Evet, peki hiç böyle kendi işini yapmak aklından geçti mi? Yani pazarlama müdürlüğü aslında içinde bulunduğun ortamı biraz sahiplenmekle de alakalı. Yani eksik tarafları doldurabilmek. Yani bu aslında kendi işini yapıyormuş gibi bir hissiyat doğuruyor diye düşünüyorum. Peki senin hiç böyle yani kendine ait bir iş yerin olsun, kendine ait bir aktiviten olsun diye düşündün Valla mü? açıkçası hiç düşünmedim ama çok söyleyen oldu bunu etrafımda çünkü mesela bir doğum günü yapılacak, bir parti yapılacak, aranıp işte mekan sorulan, nerede yapalım, nasıl yapalım, bunu sen mi organize etsen denen kişi hep ben oldum. Evet. O yüzden hep sen bir kendi organizasyon şirketini mi kursan dediler bana ama Olmayacak bir şey ben değil yani. yani IWC gibi güçlü bir markanın altında çalışıyor olmak beni daha mutlu ediyor diyebilirim. Evet. Peki şimdi saat sektörünün heyecanlandığı, böyle hareketlendiği bir döneme doğru gidiyoruz. Yakında bir SIHH fuarı var. IWC de senelerdir bu fuarın zaten en önde gelen isimlerinden biri, yıldızlarından biri. Geçen sene pilot saatleri vardı. Onları hala işte senin kolundaki de bir pilot saati. Bu dönem içinde hani bazı ipuçları verebilir misin bize? Nasıl şeyler geliyor, neler bekliyor bizi? Çünkü herkes merak ediyor bu Evet. arada. Yani sonuçta çok büyük bir detay alamayacağız ama. Ambargomuz var o yüzden. SIHH evet sektörümüzün en önemli etkinliği 16 Ocak'ta başlıyor Cenevre'de. Bu sene ayrıca bir heyecanı var. 20 Ocak'ta da dışarıya ve saat tutkunlarına açılıyor. Normalde sadece işte Evet. basın, İlk kez bizler değil ve mi? saat Evet. sektörü oluyordu. Evet. Bu sene 20'sinde ziyaretçilerimiz de olacak. O yüzden o ayrı Gelip bir heyecan. görsünler diyorsun. Gelip görsünler. Sürpriz orada devam edecek. Hani sürprizler. gelemeyecekler için böyle ufaktan IWC bir evet detay. her sene yeni bir ailesini öne sürüyor. Önümüzdeki sene de başka bir aileyi öne sürüyor olacak. Onu Ocak ayında hep birlikte Buradan göreceğiz. açıklanıyoruz Ama yani. yine tabii ki çok güzel IWC'nin çizgisine, tasarımına yakışır. Çok güzel yeni saatlerimiz geliyor. Evet. Pınar'cığım şimdi Horobox olarak dediğim gibi kısa zamanda çok ciddi bir noktaya geldik. Bunun gerçekten en büyük destekçilerinden biri sensin. Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğun için, bizde paylaştığın için, bize desteğini esirgemediğin için. İnşallah ilerleyen günlerde butikte de bir beraber çekim yaparız seninle. Orayı da bir tanıtırız. Bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyoruz Ben sana. çok teşekkür ediyorum. Siz Horobox gibi değerli bir mecrayı bize, sektörümüze kazandırdığın Sağ ol, için çok teşekkür sana ve bütün ekip arkadaşlarına ben Çok teşekkür teşekkürler. ediyorum. Sağ ol. Abi bu arada şeyi unutmayalım. Hemen bir tane Richard çekelim. Bizim çekelim. öyle bir Tamam. geleneğimiz var. Süper. Bunları ilerleyen günlerde bir albüm altında toplayacağız inşallah. Şöyle yapıyoruz. Evet. Tamam, Süper. çok Teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ olun.